geldiniz. Bu video son bölümümüz hırkamız için. Hırkamızın şimdi bana göre sol ama hırkada sağ ön lastiğini yani ön patını ördüm. Sol tarafı da beraber öreceğiz. Yakamızın duruşu bu şekilde. Buradan da şimdi ilmeklerimizi alacağız ve lastiğimizi örmeye başlayacağız. Görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi bu tarafta ilik açmadım. Sağ tarafta açacağız iliklerimizi de. Şimdi ilmekleri nasıl çıkaracağımızla başlayalım. Bu arada hırka için 5 yumak ipim bitti. 6. yumağı getirttim. Bilginiz olsun. İpimin metrajı 200 metreydi. 100 gram 200 metre. 5 yumak gitti. 6.'ya başladım. 6.'ya da ikinci kolda kısa bir mesafede kullandım. Yani her yumakta 6 tane almanız gerekmeyebilir. Çünkü bazılarının metrajı 250, 260 metre ya da 300 metre olan ipler var inceliğine göre. O şekilde olursa 5 yumak da yetebilir. Şimdi burada şu yakamızı 2 kat örmüştük. Hatırladığınız gibi. Burada bu kısımda bakın burayı da tek kata indiriyoruz. Şimdi ilk başlangıç kısmında normalde şu saç örgülerini kullanacağız ama şurada tepeden bir tane batacağım önce. Kenar kısmının düzgün durması için. Bir tığdan yardım almanız faydanıza olacaktır. Daha hızlı alırsınız. Özellikle video çekerken şişli çok zor oluyor. İlk ilmeğimi aldım. İpimi de biraz uzun bıraktım. İğneye rahat takabilmek için. İğne ile örgümün içinde sağlamlaştırıp yok edeceğim. Bir ilmeği aldıktan sonra bir dolama yapıyoruz. Bu dolamayı hep yapacağız. Ben video çekerken unutabilirim. Ama siz unutmayın. Çünkü çift lastik yapacağımız için hem önden hem arkadan ilmek çıkarmış olmamız gerekiyor. Bir ilmek çıkardım, bir dolama yaptım. Şimdi sırasıyla bakın buradaki saç örgüsünün altından geçiyorum ve arkadaki katımızdan da saç örgüsünün altından geçeceğiz. Bu şekilde bura sadece şu mesafede 2 kat. İlmeğimi çıkardım. Burada ikinci ilmeği çıkardık. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Şuradan batmışım. Bakın ilmeğimizin geldiği yer burası. Diğerine batıyorum. Ve karşıdan da yine sıradaki saç örgüsünün altından geçiyorum. İpimi çektim. Dolamamı yaptım. Şimdi saç örgüsü şu sıradaki ama buraya batmayacağım, şu araya. İki saç örgüsünün arasında şurada bir noktada batım yeri var, batacak yer bakın. Buraya batıyorum. Yine arkadan da sıradaki saç örgüsüne değil, yine araya. Bir ilmek çıkardım. Yine dolamayı unutmuyorum. Her seferinde dolayacağız. Şimdi normal saç örgüsünün altından batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Doladım. İkinci kez saç örgüsünün altından battım. Doladım. Şimdi doladım, pardon. Şimdi yine araya batıyorum. İki saç örgüsünün zaten çift kat olan kısım bitiyor. Araya batıyorum buraya. Ve karşıdan da aynı şekilde araya batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık, doladık. Saç örgüsünün altından batıyorum.
doladım. Son saç örgümüzün altından hem arkadan hem önden battık. Doladık. Dolamayı yapmadan şimdi şu ilmekleri şöyle dibinden sıkıca tutalım. Sırası değişmeden. Şişimizi geçiriyoruz aradan. Artık ipimizin katı ayrılırsa da düzeltiriz örerken. Yine dolamayı yapmayı unutmadık. Son kez doladık burada. Buradaki saç örgülerimiz bitmişti. Burada hemen bakın şapkayla yakanın birleştiği noktanın dibine batıyorum. İpim şişin üzerinde dolanmış halde. Çıkarmadan ilmek çıkardım. Şişe takıyorum. Yine dolamamı yaptım. Burası çift kattı. Burada da yine kenarda saç örgüsü görünümünün altından battım. İlmeğimi çıkardım. Dolamamı yaptım. Burada da en fazla 3 ilmek çıkarıyoruz sanırım çift kat görünen yerde. Aradaki mesafe o kadar zaten. Yine ilmeğimi takıyorum. Dolamamı yapıyorum. Saç örgüsünden çıkardım. Şuradaki katı ayrıldı ipimin, hemen düzeltiyorum. Dolamamı yaptım ve alt kısma geçiyoruz. Yani bedendeki ilmeklerimizi çıkarmaya. Burada şu arada hiç aradan batmadık. O yüzden burada hemen batıyorum bir tane. Bakın şu iki saç örgüsünün şöyle birleştiği yerde arada tığı da hemen batabileceğiniz bir yer var. Buradan ilmek alıyoruz ama önce dolamamızı yapıyoruz. Sonra ilmeğimizi alıyoruz. Dolamamı yaptım. Sıradaki saç örgüsünden ilmeğimi aldım. Taktım. Dolamamı yaptım. Sıradaki saç örgüsü, buraya batmamışım. Bir an battığımı düşündüm. İlmeğimi çıkardım. Şişime taktım. Tekrar dolamamı yapıyorum. Ve yine burada araya batıyorum. Doladım. Normal saç örgüsünün altından ilmeğimi çıkardım. Doladım. Yine saç örgüsünün altından ilmeğimi çıkarıyorum. 2 oldu bakın saç örgüsünün altından, bu üçüncü. Ara ara 3 tane yapın. 5-6 kez de 3 tane saç örgüsünden ilmek çıkarın. Daha sonra araya batın. Her seferinde 2 saç örgüsü, 1 ilmek çıkarma yapmıyorum ön patlarda. 2 tane saç örgüsünün altından bir tane aradan çıkardığım ilmekler kolda çok güzel duruyor, muntazam oluyor. Ön tarafta fazla olur diye ben sıklığını biraz kafama göre ayarlıyorum işin açığı. Şimdi aradan çıkarmıştık. Ya da bir arada 3 tanesinden çıkarın. Mesela 1 oldu. 2 oldu. Şimdi aradan çıkaralım.
Şimdi saç örgüsünün altından çıkarıyoruz. Bir oldu. İkinci saç örgüsünün altından çıkarıyorum. 2 oldu ve üçüncü kez saç örgüsünün altından çıkarıyorum. Hemen ipimin katını düzeltiyorum. Üçüncü kez çıkarmıştık ve şimdi aradan 1 2 1 3 yapabilirsiniz. Bu ön patlarda olur ki 2 saç örgüsünün altından çıkarıp bir de böyle aradan çıkarınca fazla gelme ihtimali de olabilir. Yani lastiğimiz biraz aşağı doğru sünmesin diye bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi alarak alta kadar gelelim ve oradan sonra devam edelim. Şişimin üzerine bütün ilmeklerimi dizdim gördüğünüz gibi. Ne arkadan ne de önden herhangi bir pürüz olmayacak. Gayet düzgün bir ilmek çıkarma şekli. Şuradan da göstereceğim gibi bakın. Şurası çift kat ördüğümüz yer. Burası da önden görünümü. Şimdi ilmekleri çıkardıktan sonra ilk sıramıza başlıyoruz. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçirdim. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka tarafa doğru duran ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Çift lastik mantığı bu. İpimiz hemen öne geldi bakın. İlmeği örmeden alırken ip önde olacak. Düz ilmeği örerken ipimizi kullanıyoruz. Örmeden aldığım ilmeği alırken ipim önde ve sıradaki ilmeğim, bakın burada dolamayı unutmuşum. Nasıl olacak? Sizlerle birebir uygulamalı unuttuğumuz yeri çıkaracağız. İlmeklerimi taktım öncelikle. Bakın burada ilmekleri çıkarmışız ama arkada dolama yapmayı unutmuşuz. Şu ilmeğimizin ipini takip edeceğiz. Tığımı götürmüşüm sanırım. Şöyle alttan çekiştiriyorum bakın bir ipi. Şöyle diğer taraftan bakarsak bu ilmeklerimizden çıkan ip bu. Bakın ilmek oynadı. Örmeden aldık bu ipimizi, ilmeğimizi. Buradan bir ilmek takıyorum hemen sol şişime ve düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu zaten normalde çıkarmışız bu ilmeği. Bakın çıkarmadığımız kısım burasıymış. İlmekler çıkınca karışmış. Buradan da yine ilmek çıkarmayı unutmuşum bu taraftan. Yani şişe dolamayı unutmuşum. Dolamayı unuttuğumuz kısımda hemen şu ipleri takip ediyorum. Ve şu alttaki ip o ilmeklerimize bağlantılı. Bakın hemen ilmeklerimiz sıkılaşıyor bunu çektiğimiz zaman. Hemen sol şişime takıyorum. Siz de bu şekilde unutursanız ilmeği telafi edebiliriz bu şekilde. Yani
Hemen sökmenize, başa dönmenize gerek yok. Bir de ipim katlı olmasaydı bu işi daha hızlı bir şekilde yapardık. Son katı da taktım. Evet. Bakın örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden aldım. Alttan ilmek çıkardığım için bu ilmek de sıkılaştı. Ama düzelecektir. Sıradaki ilmeğim diğerinin üzerine kaymış. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. İpi hemen öne alarak örmeden alıyorum. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın. Görüntümüz bu şekilde. Bu sırayı böyle tamamlayalım ve ikinci sıradan devam edelim. İlk sırayı örerek geldim. İpim burada. Başlangıç yapmış olduğumuz ip de burada. Burada bir düğüm atıyorum buraya. Ve şimdi ikinci sıramızı öreceğiz. Bakalım en son düz örerek başlayacağım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, ikinci ilmek. Bakın bu ters görünüyor. Arka tarafta ördüğümüz ilmek. Bunu örmeden alıyoruz. İpimiz öndeyken ve bu taraftan çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Ters görünen ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz ördük. Diğer sıranın aynısı yani. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden alıyoruz ve ipimiz öndeyken. Bu şekilde yine sıramızı tamamlıyoruz ve üçüncü sıradan beraber devam edeceğiz. İkinci sıramı da tamamladım. Bakın burası arka tarafı yani iç kısmı. Burası da ön tarafı. Şimdi ilmeklerimizi çift lastik olduğu için çift taraflı teke indireceğiz. Arka tarafta olduğum için 1 ve 2 ilmeği ters örüyorum. Hep bu şekilde 1 2 bir ters bir düz ilmeği ters örerek bir tane ilmeğe düşürüyorum. Bakın hızlı bir şekilde 2 2 örüyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz hemen zaten şişimize geliyor. Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Bakın sırada bir tane tek kaldı. Onu da tek ters olarak örüyorum. Arka taraftan görüntü bu şekilde olacak. Şimdi ön sıraya geçiyoruz. Önde 2'ye 2 lastik yapacağız. Bakın lastiğimizin hem bitiminde düz ilmek
hem de başlangıcında düz ilmek kullanıyorum. Çünkü kenara düz ilmekler denk geldiği zaman daha düzgün duruyor. Ters ilmek denk gelirse ne yapacaksınız? Öncesinden ben sayıyorum. Mesela burada düz olacak, ters olacak. Düz, ters, düz, ters diye sayıyorum. Düz, ters, düz, ters, bu şekilde sayarak geliyorum. En son diyelim ki şu ikisinin de düz olmasını istiyorum. Burada bir tane ters oldu. 2 düz, 2 ters, bir düz olursa olmayacak. Şurada bir tane ikili aldığımız ilmeği tek tek alabilirsiniz. Ya da gizli artırma yapabilirsiniz ön tarafta. O size kalmış. Kenarda 2 düz olmasına dikkat edin. Buradaki tersi dediğim gibi biraz daha ileride bile hesaplayarak şu aralarda da yapabilirsiniz. Düz, ters, düz, ters, tersleri şurada 2 aldığımız ilmekleri bir bir alarak çift yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini de düz olarak ördüm. 2 düz yan yana olmuş oldu. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ben bu sırayı örerken de daha önceden saydım video arkasında. Benim ilmeklerim tam geliyor. 2 düzle başlıyorum, 2 düzle bitiyorum. Tam tamına ilmek olmuş. 1 2 ters. Bakın burada şu ipimin katı var. Burada kaçırmışım. Bu katları çirkin bir görüntü oluşturuyor sarktığı zaman. Hemen düzelterek geri örüyorum burayı. Siz de dikkat edin. Böyle katlı ipler bu yönden biraz zor oluyor. 2 düz, 2 ters. 2 düz. 2 ters. Ve burada 5 ya da 6 tane şöylesine ördüğümüz yönden dikine ilik açacağım. İliğimi de nasıl açtığımı videonun bu kısmı bitirdikten sonra göstereceğim. Küçük bir parça başlayarak, çünkü burada göstermek uzun sürecektir. Lastiğimizin boyu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 şiş 2'ye 2 lastik örüyoruz. Burası örgümüzün dış kısmı. Birinci burası, 10. arka tarafa denk gelecek. 11. sırada, yani yine ön sırada ilmeklerimizi dikerek kapatacağız. Kol ağzında göstermiştim. Burada da tekrarlayacağım. İlmeklerimizi kapattıktan sonra da iliklerimi nasıl açtığımı da göstereceğim. Şimdi bu kısmı tamamlayarak lastiğimi örerek tamamladım. İliklerini de açtım. Bakın, düz ilmeklerin arasından iliğimi açtım. Eşit aralıklarla 3 tane düz çıbık oldu aralarında düğmelerimizin. Sadece yukarıda bir tane var arasında, birbirine yakın. Aslında burada şu derili olan düğmeler var, gördüyseniz. Onlardan düşünmüştüm ama yakınlarda bulamadığım için normal düğme diktim. Şuraya da bir tane düğmem eksik kaldı. Sonra alıp dikeceğim. 7 tane ilik açmış oldum. Şöyle birkaç tanesini açacağım. Bakın bu şekilde. Sadece burada düz ilmeklerin arasında iliğimi açtığım için bir tane düz ilmek var. Burada 1, 2, 3 tane. Aralıkları eşit. Şimdi ilmeklerimi nasıl kapattığımı kol ağzında göstermiştim. Burada da tekrar edelim. Kısa bir hatırlatmayla. Burada ilk başta düz ilmeğimiz var. İğneme ipimi taktım. Buradan geçiriyorum. İpi biraz uzunca bırakın. Çünkü dikerken bayağı ip gidiyor.
parçalı olmasın diye diyorum. Birinciyi çıkardım. İkincinin içerisinden kendime doğru geçtim. Şimdi bunu tekrar kullanacağız. Bu düz ilmeğimizi. Şimdi arkada 2 tane yan yana olan ters ilmeğimiz var. Birinden kendime doğru batıyorum. İkincisinden de arkaya doğru, yani karşıya doğru batıyorum. 2 ters ilmeği kullandım şimdi. İki ters ilmekten önce bir düz ilmeğimiz vardı. Bu düz ilmeğime karşıya doğru batış yaptım, bakın. Ve buradaki ilk düz ilmeğimin de içerisinden geçerek kendime doğru batıyorum. Arkadaki bir tane ters ilmeğim şişimin üzerinde duruyor. Bu ters ilmeğimden kendime doğru batıyorum. Bakın, bu ilmeğin bir gerisine gitmiş oluyoruz. Ters ilmeğimden kendime doğru batarak ipimi çektim. İplerinizi de ara ara düzelterek çekin. Şimdi şunu kullanmıştık. Bunu kullanmadan diğer ters ilmeğe geçeceğim. Net anlaşılması için bakın, şunu çıkarıyorum ama tekrar kullanacağım. Şuradan boşluktan geçiyorum. 2 ilmeğin arasından ters olan ilmeğimin birincisinden karşıya doğru. Aslında çok basit. Çok az bir kısım. Bakarak diktikten sonra hemen kavrayacaksınız. En son tersi ilmeğe batmıştık. Şimdi burada en son kullandığım düz ilmeğe geliyorum. Bakın, şu ipi şöyle yukarıya çektiğimiz zaman kullandığımız ipi, buradan geçmiş ipimiz. Buradan batıyorum karşıya doğru. İkinci düz ilmekten kendime doğru. İpimizi sırası gelince çekelim. Bakın, şimdi bunu da çıkardım. Her ilmeği 2 defa kullanıyoruz. Bunu tekrar kullanacağım. Bakın, ipim buradan çıktı. En son bu ters ilmeğimi kullanmıştım. Bu ters ilmeğimden kendime doğru batıyorum. İkinci ters ilmekten de karşıya doğru. Sırada düz ilmeğim var. En son bu ilmekten, ilmeğin nereye battığınızı şaşırırsanız dikişte kullandığımız ipi şöyle çekin. Bakın, yukarı doğru çektiğimiz zaman en son kullandığımız ilmeğimiz burada belirginleşiyor. Bunun içerisinden çıkıyorum. Ters ilmeğimi atlıyorum ve diğer düz ilmeğimin içerisinden kendime doğru batıyorum iğneyi. İplerimizi de böyle aradaki mesafe uzamadan çekerek sıkılaştıralım. Şimdi bunu da çekiyorum. Ve en son kullanmış olduğum ters ilmeğimden kendime doğru batıyorum. Çekiyorum ipimi. Şimdi sırada 2 düz ilmek var. O yüzden bakın, birinin içerisinden ipimiz geçmiş. Birini çıkardım. Burada şu aradaki boşluktan geçiriyorum iğnemi. Ve ters olan birinci ilmeğimden karşıya doğru batıyorum. Şöyle diktiğim ipi çekiştiriyorum yine. En son ilmeğimi bulmak için ve en son kullandığım düz ilmek bu. Ve diğerinden de geçiyorum.
ilmeklerimi sıkılaştırıyorum. Bu şekilde. En son ters ilmeğimi kullanmıştım. Buradan batıyorum. İlk kendime doğru batıyorum ters ilmeklere hep. İkincisinde karşıya doğru. Düz ilmeklerde de ilk battığım ilmek hep karşıya doğru. İkinci battığım ilmek hep kendime doğru. Bakın dikişimiz bu şekilde. Buradaki dikişi tamamlayacağız. Şimdi yan yan ilmeklerimizi nasıl açtık? Örgümüz şöyle gidiyordu yönü. Yani dikine ilmek açmış olduk. İlmeğimizi de kısaca göstermek istiyorum. Yapmayı bilmeyenler varsa başka videolar aramak zorunda kalmasınlar. Hızlı bir şekilde hemen anlatalım. Zaten küçük bir parçayla 2'ye 2 lastik olarak başlangıcı hazırladım ben. Şöyle bakın 2 düzle başladı. Şurada ilik açacağım. Bu bir tane ara olacak. Burada da ilik açacağım. Şunlar da kenarlarda kalacak. Yani 2 tane ilik açacağız yan yana. Şöyle biraz örgümüzü geriye alalım. Ördüğümüz kısım netleşsin. İki düz ördüm. 2 ters ördüm. 2 düz ördüm. 2 ters. 2 2 lastik. Ön sıradayım. Burada herhangi bir işlem yapmadan direkt sıra sonuna kadar öreceğim. İlk iliğimin yeri burası olacak. Küçük bir parça ilik açacağız hemen. Bakın bu şekilde ördüm. Arka sıraya geldim. Arka sırada ilk 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz ve iliğimizi önde burada açacaktık düz ilmeklerde. Yani arkada 2 ters olan. Bir tane tersi ördüm, dönüyorum. Basamak basamak örüyoruz lastiğimizi. Burada ilk düz ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4. Bu 4 ilmeğimi ördüm. Bakın hemen açıklık oldu. İki, 3, 4 ve ters ilmeğimin bir tanesini de ördüm. 5. Bir kere daha dönelim. Düz ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu kısım bayağı bir uzadı. Dönüyoruz. Buradaki 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm. 1 2 düz, 2 ters, 2 düz. İkinci iliğimizi nerede açacaktık? Şöyle önden baktığımız zaman
Bu düz ilmeklerin üzerinde açacağız iliğimizi, ikinci iliğimizi. Arkadan bir tane ters örüyorum ve döndüm. Bakın burada 2 düz, 2 ters, 1 düz kaldı. Burada ikinci ilik olacak. İlk düz ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 saymamıza gerek yok aslında. Bakın buraya geldim. Burada ilik açtığımız kısım var. Şu düz ilmeğimi çeviriyorum. Şu boşluktan ipimi çektim. İlmek çıkardım ve bu düz ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. Artırma yapmamış olmak için. Bakın düzgün şekilde uzayacak. Tekrar örmeden aldım ters ilmeğimi. 2 düz, 2 ters, 2 düz ve bir tersi arka sırada örüyorum. Ön sırada bir düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki ters, iki düz, iki ters ve sırada yine düz ilmeğe geldik. İlmeği şöyle sağ şişime aldım. Boşluktan ipimden ilmek alıyorum ve düz ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bakın iliğimiz burada oluştu. Şimdi aradaki mesafeyi örüyoruz hemen. Son ilmeğimi de ördüm ters olarak. Kalan 5 ilmeğime geçiyorum. Yani ikinci iliğimizde tamamlamış oluyoruz. İkinci iliğimizin sağ tarafında kalan ilmekleri tamamlayacağız. Bu şekilde 5-6 tane dizeceğiz. Böyle basamak basamak örerek ilerleyeceğiz. İki düz ilmek, 2 ters ilmek ve burada ilik var. Düz ilmeğimi çevirerek aldım sağ şişime. Boşluktan bir ilmek çıkarıyorum ve düz ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Döndüm. İlk ilmeğimi örmüyorum. Bir, iki düz ilmek, iki ters ilmek. Döndüm. İki düz ilmek, iki ters ilmek ve düz ilmeğimi yine çevirdim. Boşluktan ilmek aldım ve üzerinden atlattım. Bu şekilde bakın aynı hizada oldu örgümüz. Buradan dönüyorum son kez. Örmeden aldım. 2 düz, 2 ters. İlk açmayı tamamladık. Bu şekilde bir sıra önden örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Bakın şu iliğin oradaki kısımda yine boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. İlk düz ilmeği üzerinden atlatıyorum ki
İliğimiz burada güzel birleşsin. Arada açıklık olmasın. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. 1 2 ters, 2 düz ve 2 ters. İlk düz ilmeğime geldim, yine boşluktan bir ilmek çıkardım. İlk düz ilmeğim üzerinden atlattım. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. İliğinizin boyunun biraz daha büyük olmasını isterseniz 1-2 sıra daha fazla gidip gelebilirsiniz. Bu şekilde yan yana iliklerimiz oldu. Şöyle tuttuğumuzda yatay ilik oluşturmuş olduk. Bu şekilde umarım açıklayıcı olmuştur. Videolarımın arasında yatay ve dikey ilik nasıl açılır adlı videomda da anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi ceketimin dikişini tamamlayacağım ve son halini sizlerle paylaşarak videomuzu sonlandıracağım. Ve sonunda hırkamızı tamamladım. Ön parçayla diktim lastiği. Bir de ipleri nasıl gizlediğimi göstereceğim size. Bir boy geldim ben zaten buradan. Genelde ilmeklerin hizasından iplerimi saklıyorum. Bakın şuradan geldim. Tekrar bu tarafa doğru gideceğim. Yani ilmeklerin bir sağından bir solundan gidiyorum. Her adımdan girdirip çıkarıyorum. Şöyle sivri uçlu iğne olsa peş peşe de takabiliriz ama tek tek yapıyorum daha açık olması için. Tamamen sağlamlaştığını düşündüğünüz an dilerseniz bir yere düğümleyebilirsiniz de en son şöyle. Ve bakın hiç ipinizin izi olmayacak. Bütün iplerimi de bu şekilde saklıyorum. Hırkamın bitmiş ölçüsünü paylaşacağım sizinle son olarak. Bakın koltuk altının oradan ölçüyorum. Diğer tarafa kadar 39,5-40 diyelim. Hemen hemen. Boydan da en ortadan ölçüm yapıyorum. 43 santim. Kaç ilmek olduğu değil, önemli olan ölçüsü normalde kıyafetlerin. Bakın 42,5-43 kol uzunluğu. Kolumuzun koltuk altından sonraki uzunluğu 28 santim. Kol evinin uzunluğu ya da yüksekliği diyelim 14 santim. Bu şekilde. Bu projeyi beraber sonlandırmış olduk. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yine de takıldığınız yerler olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Yeni bir projede buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.